Tarih, belirli dönüm noktalarında alınan kararlar ve gerçekleşen olaylarla şekillenir. Ancak bu olaylar farklı şekilde sonuçlanmış olsaydı, bugün nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk? Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmadığı, Ege Birliği'nin kurulduğu ya da İstanbul'un fethedilmediği alternatif senaryolarla farklı bir tarih yazıyoruz. Haydi, tarihin bambaşka bir rotaya sapabileceği 4 farklı senaryoya birlikte bakalım. Birinci senaryo, Osmanlı İmparatorluğu demokratikleşiyor. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla başlayan reform sürecini başarıyla tamamlıyor. Sultan Abdülmecit ve sonrasında gelen liderler, merkezi otoriteyi zayıflatmadan bir anayasal demokrasi kurmayı başarıyor. 1821'de Yunan isyanı, Osmanlı'nın reformları sayesinde barışçıl bir şekilde çözülüyor. Yunan halkına özerklik tanınıyor, ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kalıyorlar. Osmanlı bir federatif devlet modeline geçiyor. Ege kıyıları Akdeniz'in ticaret merkezi haline geliyor. İzmir, Selanik ve İstanbul kültürel ve ekonomik bir birleşimin sembolü oluyor. Türkçe ve Yunanca imparatorluğun resmi dilleri haline geliyor. 20. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı bir Avrupa gücü haline geliyor. Ege, barış ve refahın sembolü oluyor. Dünyanın en büyük demokrasi deneylerinden biri olarak tarihe geçiyor. İkinci senaryo, Ege Birliği'nin doğuşu 1923'te Lozan Antlaşması'ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Yunan lideri Eleftherios Venizelos bir araya gelerek bir barış planı oluşturuyor. İki ülke savaşın yıkıcı etkilerini birlikte aşmak için ekonomik ve kültürel bir birlik kurmaya karar veriyor. 1925 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Birliği kurulur. Ortak bir ticaret bloğu oluşturulur. İzmir, Atina ve İstanbul bu birliğin merkez şehirleri haline gelir. Yunanistan'daki Türk kültürü ve Türkiye'deki Rum kültürü zenginleşmeye başlar. Ortak bir alfabe geliştirilir ve eğitim sistemlerinde her iki dilde öğretilir. Ege Birliği, Avrupa Birliği'nin bir öncüsü olur. Diğer Balkan ülkeleri de bu birliğe katılır ve bölge, barışın sembolü haline gelir. Üçüncü senaryo, 21. yüzyılda iklim krizine karşı Ege İttifakı 2020'lerde dünya, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle yüzleşmeye başlar. Ege Denizi'ndeki su seviyeleri yükselir, balıkçılık azalır ve kıyı şehirleri tehdit altına girer. Türkiye ve Yunanistan çevresel felaketlere karşı ortak bir politika geliştirme kararı alır. 2030'da Ege İklim İttifakı kurulur. Her iki ülke Ege'nin doğal zenginliklerini korumak için ortak projeler geliştirir. Yunanistan'ın Avrupa'dan aldığı teknolojik destekle Türkiye'nin mühendislik gücü bir araya gelir. Ege, dünyanın ilk karbonsuz denizi haline gelir. Ortak projeler kültürel birleşimi de hızlandırır. Yunan ve Türk halkları arasındaki dostluk güçlenir, Ege Denizi artık iki ülkeyi ayıran değil birleştiren bir unsur olur. Dördüncü senaryo, Bizans yıkılmamış, İstanbul fethedilmemiş olsaydı Osmanlı ordusu 1453'te Konstantinopolis'i kuşatır. Ancak Bizans, Avrupa'dan gelen yardım ve güçlü surları sayesinde şehri savunur. Papa liderliğindeki Batı Avrupa, Bizans'ın direnişini destekler. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa genişlemesi durur. Bizans, Avrupa'dan aldığı ekonomik ve askeri yardımlarla yeniden toparlanır. Konstantinopolis, hem Batı Avrupa hem de Doğu Avrupa'nın ticaret ve kültür merkezi olarak güçlenir. Rönesans, İtalya yerine Konstantinopolis'te daha hızlı bir şekilde filizlenir. Antik Yunan ve Roma bilgi birikimi Bizans aracılığıyla Avrupa'ya yayılır. Osmanlı İmparatorluğu, Konstantinopolis'i fethedemediği için rotasını doğuya çevirir. İran, Hindistan ve Orta Asya Osmanlı'nın yeni hedefleri olur. Balkanlarda ise Osmanlı ve Bizans arasında dengeli bir güç mücadelesi sürer. Ege ve Akdeniz'de ticaretin yönü Ege Denizi, Osmanlı ve Bizans arasında ticari bir koridor haline gelir. İki imparatorluk arasındaki savaşlar yerini ticari anlaşmalara bırakır. Konstantinopolis, Osmanlı ve Avrupa arasında bir arabulucu ve ticari
ticaret merkezi olur. Osmanlı İmparatorluğu demokratikleşseydi, Ege'nin geleceği barış ve refahın sembolü olabilirdi. Ege Birliği kurulmuş olsaydı, Avrupa Birliği'ne öncülük eden bir model sunulabilirdi. İklim krizine karşı birleşen bir Ege, dünyanın çevresel sorunlarına ilham kaynağı olabilirdi. Bizans yıkılmamış olsaydı, Rönesans farklı bir yönden şekillenebilir, kültürel bir köprü oluşabilirdi. Bu alternatif tarih senaryoları bize geçmişin yalnızca bir ders olmadığını, aynı zamanda geleceği şekillendiren bir rehber olduğunu hatırlatıyor. Geçmişteki çatışmalar yerini işbirliğine bıraksaydı, bugün dünya nasıl bir yer olurdu? Sizce bu senaryolardan hangisi gerçekleşmiş olsaydı, dünya daha iyi bir yer olurdu? Tarih sadece yazılmış bir hikaye midir? Yoksa biz de geleceği yazabilir miyiz? Kendi fikirlerinizi ve hayal ettiğiniz başka alternatif tarih senaryolarını bizimle paylaşın. Geçmişte tarih yazıldı. Bugün gelecek yazılmaya devam ediyor. Birlik ve barış için neler yapabiliriz? Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik için abone olun ve bizi takip etmeyi unutmayın.